Hatırlıyor musun? Bir gün o YouTube'da Super bir Adventure'da Backrooms'a gitme videosunu gördün ve videoyu denemek için oyuna girdin. Videodaki adımları teker teker yaptıktan sonra nasıl olsa zaten bir şey olmayacak diye düşünmeye devam ettin. Ama en sonunda hoş geldiniz. Bugün Super bir Adventure'daki Backrooms hakkında her şeyi öğreneceksiniz. Yapımcının Backrooms'u oyuna neden eklediği ve Backrooms'taki gizli ödüller falan her şey bu videoda olacak. O zaman ben videoya geçerken siz de aşağıdan like, abone ve hype atarsanız çok iyi olur. Yorumlarda istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. O zaman haydi videoya geçelim. Backrooms'a nasıl gidildiğinden başlayalım. Backrooms'a gitmek için normal yolu kullanabilirsiniz. Çünkü diğer gitme yolları zamanla oyundan kaldırılıyor. Backrooms'a gitmek için Ayı Köyü'nde oyunun dışına çıkmanız yeterli. Nasıl çıkarsanız çıkın, Backrooms'a gideceksiniz. Backrooms'ta dolaşırken etrafı incelemeyi unutmayın. Çünkü emoji çıkan sandıklardan bulabilirsiniz. Bu sandıktan çıkan emoji de şu. Backrooms'ta uyumlu bir emoji bu arada. Backrooms'ta dolaşırken bulabileceğiniz diğer bir şey ise duvara çizilmiş top. Bu topun yanına geldikten sonra düdük emojisini atarsanız buradaki duvar açılacak. İçerisinde Backrooms'la uyumlu bir futbol sahası var. Normal futbol sahasındaki gibi top oynayabilirsiniz burada. Onun dışında çok bir olayı yok. Backrooms'taki diğer fark etmemiş olabileceğiniz detay ise ayarlardan Motion Blur'ı açtığınız zaman Backrooms'ta özel bir Motion Blur oldu. Buradaki Motion Blur normal oyundaki Motion Blur'dan birazcık daha farklı. Buraya özel bir tane yapmışlar. Eğer Backrooms'ta önceden dolaştıysanız buradaki odayı görmüşsünüzdür. Buradaki oda çok gizemli gözükse de aslında içinde çok da bir şey yok. Sadece ters çizilmiş bir ayı resmi. Belki Backrooms'tan çıkış olmadığını sanıyorsanız aslında buradaki Backrooms'un çıkışı var. Uzun süre dolaştıktan sonra buradaki deliği görebilirsiniz. Ve buradan kurtulmanın tek yolu bu deliği atlamak. Ve nedense oradaki deliği atladıktan sonra Ayı Köyü'nün birazcık yukarısına spawnlanıyoruz. Bu çok garip değil mi? Backrooms'ta dolaşırken bazen onu görebilirsiniz. Kimi kastettiğimi merak ediyorsanız evet, o siyah kırmızı gözlü korkunç şeyden bahsediyorum. Onu dolaşırken çok görmesek de aslında o hep orada. Bazen arkanızda, bazen başka bir odada. Backrooms'tayken o sizi hep izliyor. Onun adı Shadowbear. Neden burada olduğu bilinmiyor. Belki sıradan bir Backrooms yaratığı, belki de uzun zaman önce buraya sıkışmış normal bir ayı. Bu arada Backrooms'tayken şöyle bir şey var. Backrooms'a her girdiğinizde Backrooms'un farklı bir yerinde doğuyorsunuz. Yani bu da sizin yön algınızı kaybetmenize yardımcı oluyor. Arkadaşlarınızla birlikte girdiğinizde farklı bir yerde doğmanızın sebebi bu.
Peki bu duvardaki yazılar ne? Neredeyse Bacon'un her yerinde var. Bunları Shadow bir mi yazdı ya da eskiden buraya gelmiş ayılar mı? Gelin bunların neredeyse hepsini Türkçe'ye çevirelim. Bazıları anlamsız ama bazıları gerçekten gizemli. Ve oyunun hikayesine katkı sağlayacak şeyler bile var. Behan diyor arkanda. Scientist responsible. Sorumlusu bilim adamı mı? Big Bang Backrooms. Bir tür ayı resmi. Geri kalanının bende resmi olmadığı için bir tane resmin üstüne yazacağım. Ama merak etmeyin, oyunun wikisinden başka neler yazdığına baktım. He is here. O burada. He is watching. O izliyor. Capitalist fault. Capitalist'in suçu muydu? I'm not the first. Ben ilk değilim. No escape. Kaçış yok. Tamam, çoğunu okuduğumuzda sanki taşlar yerine oturuyor gibi. Arkanda, o izliyor. O burada gibi yazılar muhtemelen Shadow 1'i kastediyor. Sorumlusu bilim adamı mı? Burada neyi kastettiğini tam bilemeyiz. Kocaeli'deki küçük deneyleri mi kastediyor? Yoksa Backrooms'un direkt oluşmasında bilim adamıyla alakası var mı? Ya da Shadow 1. Artık tam olarak bilemeyiz. Ama bu bilim adamının birazcık şeytani olduğunu biliyoruz. Bir de Kapitolus'un suçu muydu diye bir tane yazı vardı. O da belki bunun Kapitolus hali olabilir. Ben ilk değilim, kaçış yok gibi yazılar da muhtemelen buraya sıkışmış birine ait olabilir. Shadow 1 olma ihtimali de var ama bana sorarsanız buraya eskiden birisi sıkışmış, kurtulamadığı için de bunları yazmış. Peki yapımcı oyuna burayı neden ekledi? Aslında yapımcı bunun hakkında bir şey söylememiş. Ama tahminlerle bakarsak büyük ihtimalle Backrooms'u büyük bir easter egg olarak ekleyecekmiş. Sonra da oyunun hikayesiyle birleştirmek istemiş. O yüzden de Shadow 1'e eklemiş. Bunların sonrası bilim adamı mı yazmış, Kapitolus'un suçu muydu falan yazmış. Yani yapımcı buraya bayağı uğraşmış. Aslında bir easter egg olduğu için gereksiz uğraşmış diyebilir miyiz? Ama yine de yani oyuna güzel bir hava katıyor. Aslında belki de bu oyunun sadece bir çocuk oyunu olmadığını göstermek için de eklemiş olabilir. Yani sadece çocuk oyunu değil, gençler için de bir oyun sayılır. Ama ne yazık ki çocuk oyunu deyip geçiliyor. Yapacak bir şey yok ona. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Teorileriniz, düşünceleriniz falan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü tüm yorumlarınızı okuyorum. Backrooms'la alakalı istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bu yüzden bence güzel bir video oldu. Backrooms'la alakalı elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Ben iftar yapmaya gidiyorum.